Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Bu videoda uzun zamandır benden en çok beklenen inceleme ile birlikteyiz. Tüm artı ve eksileriyle S23 almak gerçekten mantıklı mı? Şeffaf bir şekilde konuşacağız. Öncelikle bana destek vermek, bu incelemelerin devamı için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve S23'ü alabileceğiniz satın alma linkleri de açıklamalar ve yorumlarda olacak. Oradan güvenli bir şekilde alabilirsiniz. İlk olarak S23 aldığımızda gayet şık ve sade bir kutuyla karşılaşıyoruz. Kutuyu açtığımız zaman ilk olarak telefonumuzun kendisi, ardından okumadığımız kitapçıklar ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Maalesef aynen iPhone'da olduğu gibi S23'ün kutusundan da bir adaptör çıkmıyor. Yani S23 aldığımızda bir adaptör masrafımız da olacak. Tasarımla başladığımız zaman açıkçası son yıllarda benim en çok beğendiğim telefonlardan biri. Arka kapakta cam ve mat bir yüzey kullanılmışken çerçevelerde alüminyum bir yapıyı görebiliyoruz. Elde tutuş hissiyatı, ele oturma yönünde de gerçekten muazzam bir cihazla karşı karşıyayız. Tasarımsal açıdan baktığımızda genel hatlarıyla oldukça sade ve premium bir telefonla birlikteyiz. 7.6 mm kalınlık ve 168 gram ağırlığıyla da tek elle kullansak bile elimizi hiçbir şekilde yormuyor ve şu anda Android tarafında alabileceğimiz en kompakt ve en güçlü cihazlardan biri. 6.1 inçlik ekran boyutu da kesinlikle çok başarılı diyebilirim. Bence telefonların büyümesi de çok iyi bir şey değil. Yani Galaxy S23, iPhone 14, 14 Pro gibi 6.1 inçlik ekran boyutu bana sorarsanız bir akıllı telefon için fazla yeterli. Hem genişlik açısından hem de taşınabilirlik, kompaktlık yönünde 6.1 inç gerek video, dizi, film izlerken gerekse oyun oynarken hiçbir problem yaşatmıyor. Dinamik AMOLED, Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz tazeleme hızını S23'te görebiliyoruz. Bunun haricinde HDR10 Plus ve DCI-P3 renk uzayının %100'ünü kapsadığını söyleyeyim. Ekrana baktığımızda gerçekten muazzam bir deneyimle karşı karşıyayız. Renklerdeki doygunluk, kontrast oranı ve keskinlik açısından bu ekranın şu anda 23.000 bandında alabileceğiniz en iyi ekran olduğunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bu fiyat bandında bir iPhone 12 veya Xiaomi 12T Pro'ya oranla da keskin bir şekilde ayrışıyor. Ekran yönünde beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Maksimum parlaklık olarak da 1750 nite kadar bu ekran çıkabiliyor. Yani hem güneşli ortamlarda hem de kapalı ortamlarda parlaklık olarak da oldukça tatmin edici. Yonga setine baktığımızda ise şu anda Android dünyasının S23 Ultra'dan sonra en güçlü telefonu S23 diyebilirim. 4 nanometre Snapdragon 8 Gen 2 ile birlikteyiz ve 8 GB RAM de bu işlemciye eşlik ediyor ve telefonumuzda hafıza kartı desteği yok. Şu an 128 GB'ını 23.000'e bulabilirken 256'lığı ise 24.000 bandında. Bana sorarsanız telefonu alıp uzun yıllar kullanacaksanız 256'lığı almak bence daha mantıklı. Oyun performansına baktığımızda PUBG'de HDR'da 60 FPS'i çok rahat bir şekilde verebiliyor. Burada stabilite, donma, kasma veya bunun dışında FPS drop'u açısından da hiçbir problemle karşılaşmadığımı çok rahatlıkla söyleyebilirim. Uzun süreler oyun oynadığımız zaman da evet telefonumuz ısınıyor fakat bu performansa hiçbir şekilde bir engel değil. Burada aklınıza gelebilecek tüm oyunlarda Genshin Impact olsun, Call of Duty Mobile bana mısın demiyor. S23 oyun performansı yüksek ve kompakt bir cihaz arayanlar için çok mantıklı bir tercih diyebilirim. Geekbench 6'da Galaxy S23 ile 4400 çok çekirdekte ve tek çekirdekte de 1800 bandında bir puan almayı başarıyor. Burada iPhone 13 ve iPhone 14'ün gerisinde fakat iPhone 12 ile yani A14 Bionic ile başa baş bir işlemci olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Şu anda iPhone 11 bile halen performans anlamında çok yeterliyken Galaxy S23'ün de iPhone 11'den daha iyi olduğunu düşünürsem kesinlikle uzun yıllar götürecek bir telefon. Şimdi S23'ün en iddialı olduğu alana yani kameralarına geçelim. Ana kameramız 50 megapiksel ve f1.8 diyaframla gelirken burada OIS desteğini de tabii ki görebiliyoruz. İkinci kamera 12 megapiksel ultra geniş ve 10 megapiksel OIS destekli 3x optik ve 30x dijital zoom yapabilen bir kameramız da var. Fotoğraf çekim kalitesine genel anlamıyla baktığım zaman ana kamerayla başlarsak vermiş olduğu renkler gerçekçilik açısından da S22 oranla
bariz bir şekilde geliştirilmiş. Düşük ışıkta noise miktarı bir o kadar azalmışken renklerin doygunluğu ve kontrast oranı yönünden de kesinlikle başarılı bulduğumu söylemem gerekiyor. Fotoğrafların detaylarına indiğimiz zaman da herhangi bir kayıpla karşılaşmadığımızı söyleyeyim. 50 megapiksellik sensörün burada kullanılıyor olması çok önemli bir avantaj. Yardımcı kameraların da gayet iyi çalıştığını belirtmem gerekiyor. Açıkçası fotoğraf kalitesi olarak iPhone 14 ile de benzer bir seviyede. Video kısmında da 8K 30 ve 4K 60 FPS desteğimiz var. O hisle beraber çekmiş olduğumuz videolarında oldukça stabil ve pürüzsüz olduğunu da söylemem gerekiyor. Video kalitesi bence fotoğraf kalitesine oranla biraz daha başarılı diyebilirim. Yani bu telefonu alıp işinizde veya içerik üretimi için de kesinlikle kullanabilirsiniz. Video performansı olarak 23.000 değil 35.000'e kadar da bence en iyi cihaz. Ön tarafta da 12 megapiksel 4K 60 FPS destekli bir kamerayı görürken genel kamera deneyimi açısından hem ana kamera hem de yardımcı kameralarıyla beni fazlasıyla tatmin etti. Her ne kadar gerçek rakibi iPhone 12 olmasa da şu anda fiyat olarak en yakın rakibi iPhone 12. Bu noktada Galaxy S23 iPhone 12'den de çok daha iyi bir kamera performansına sahip. S22'de beni en çok üzen nokta kesinlikle bataryasıydı. Fakat Galaxy S23 ile ilgili deneyimlerim çok daha iyi bir noktaya taşınmış durumda. 3900 mAh batarya, 25 Watt kablolu ve 15 Watt kablosuz şarj desteğimiz bulunuyor. Sıfırdan 100'e de ortalama 1,5 saatte tam olarak şarj edebilmemiz mümkün. Batarya deneyimi 3900 mAh'lik küçük kapasiteye rağmen beni fazlasıyla şaşırttı. Burada 120 Hz'de kullandığımız bir senaryoda ortalama 7-8 saat civarı ekran sürelerini görebiliyoruz. Aynı senaryoda Galaxy S22 ortalama 5, maksimumda 6 saat civarı ekran süreleri verebiliyordu. Ve burada standby, yani telefon kapalı iken örneğin gece 12'de yatıp sabah 10-11 gibi kalktığınızda harcamış olduğu pil %3 civarında, ki Galaxy S22'de bu değerler %5, %6'lara kadar rahatlıkla çıkıyor. Galaxy S23 hem batarya verimliliği hem de genel kullanım açısından S22'deki pek çok problemi çözmüş durumda. Eğer ki batarya ile ilgili kafanızda bir soru işareti varsa bence artık kalkmıştır. Ama tabii ki halen batarya deneyimi olarak kendi fiyat bandındaki rakiplerin bir adım gerisinde. Buna rağmen benim gibi yoğun bir kullanıcıysanız en azından akşama saat 9-10'a kadar idare edebilecek bir performansa sahip. Yani genellikle gün içinde tekrar şarja takmamıza gerek kalmıyor. Android 13 ve One UI 5.1 arayüzüyle gelirken 4 yıl Android, 5 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek ve arayüz yazılım deneyimi yönünden de iPhone'a gittikçe yaklaşıyor. Hem menüler arasında geçerken hem de uygulamalar arasında geçiş yaptığımız zaman bize hiçbir şekilde bir yavaşlama, donma, çökme problemiyle kesinlikle karşı karşıya bırakmıyor. Xiaomi'nin MIUI arayüzüne oranla da çok daha stabil bir şekilde çalışıyor. Yani hem yazılım güncelleme hem de arayüz konusunda S23 ile hiçbir problem yaşamayacağız. Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve 5G desteklerini görebilirken tabii ki NFC desteği de telefonumuzda var. S23'te stereo hoparlörleri de görebilmek mümkün ve tabii ki Dolby Atmos desteğiyle de beraber geliyor. Ses yüksekliği ve ses deneyimi yönünden de S23'ün tam bir amiral gemisi olduğunu belirtmem gerekiyor. Ses kalitesi gerçekten muazzam. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucuyu ve yüz tanımayı görebiliyoruz. Parmağı dokundurduğumuzda çok hızlı bir şekilde algılıyor. Arada algılamama veya yavaş çalışma gibi bir problemle de karşılaşmıyoruz. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1,5 metre suya 30 dakika boyunca dayanabiliyor. Şimdi genel bir değerlendirme yapıp S23 ile ilgili deneyimlerimden bahsetmem gerekirse, S22'yi de kullanmış birisi olarak Galaxy S23 gerçekten aradaki farkı bana net bir şekilde hissettirdi. Özellikle batarya ve kamera anlamında keskin farklar var. Ekran, kamera ve performanstan oldukça memnun kalmışken memnun kalmadığım en büyük eksisi kesinlikle malzeme kalitesi. Evet, burada alüminyum bir kasa ve mat cam bir yüzeyle birlikteyiz. Fakat iPhone 13, iPhone 11 hatta iPhone SE'de kullanmış birisi olarak Galaxy S23'ün kasa kalitesinin bu cihazlardan
bir adım geride olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Buradaki kasa genel olarak iPhone'lara oranla biraz daha alt seviyede. Bunun haricinde batarya olarak da iPhone 13'ün Galaxy S23'ten daha iyi olduğunu çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Fakat iPhone 13'te 60 Hz'lik bir ekranla beraberiz. Burada 120 Hz'in olması da batarya performansını kötü etkileyen detaylar arasında. Açıkçası genel anlamıyla sunduklarıyla ve deneyimiyle düşündüğümde Galaxy S23 şu anda fiyat avantajıyla da bence çok mantıklı. 23.000 bandında Android'in en güncel ve en iyi amiral gemilerinden birini bu fiyata alabilmek önemli bir avantaj. S23'ün asıl rakibi olan iPhone 14 40.000 bandına kadar çıkmış durumda. Yani iPhone 14'ün neredeyse yarı fiyatlarına S23 alabiliyoruz. Bana sorarsanız S23'e de bu aralar kesinlikle bir zam gelecektir. Eğer S23 almayı düşünüyorsanız yorumlarda alabileceğiniz linkler olacak. Oradan vakit kaybetmeden almaya çalışın derim. Bir hafta 2 hafta sonra S23'ün fiyatlarında çok büyük değişimleri görebiliriz. Bu yüzden elinizi çabuk tutun derim. Ve son olarak da S23'e fiyatına oranla 10 üzerinden bir not verirsek bence 8.5'u kesinlikle hak ediyor. Peki sizce S23 almak gerçekten mantıklı mı? Yorumlarda buluşalım. Bu tarz objektif incelemelerin devamı için de videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.